Subliminal beyin. Her birimiz bilinçaltında saklı olağanüstü güçlere sahibiz. Bundan faydalanarak hayatımızı değiştirebiliriz. Burası tüm umudu harekete geçiren yerdir. Çoğu yöntem size zaman kaybettirebilir ya da kesin değildir. Ancak subliminal güç kesindir ve etkilidir. Sırrı bilinçli zihinde işlenir ve bilinç engelleri aşılarak bilinçaltından gelir. Bilinç engeli aşılarak fikirler oraya sokulur ve hemen algılanır. Ya da oradaki fikirler ve güç açığa çıkartılır. Tüm engelleri temizlemeye yardım eder. Fiziksel güçleri de başlatır. İyi yaşamak isteği yeni değildir ve yıllardır, asırlardır var olan bir istektir. Çeşitli dinlerde, öğretilerde hep vardır ve kısmen de olsa faydalar elde edilmiştir. Özellikle çeşitli dinlerde ahiret faydası öne çıkarılırken bu taraf faydası çoğu zaman es geçildi. Kişisel gelişim kursları, çeşitli yöntemler hem zaman alıyor hem de ücretler gerektiriyor. Ancak subliminal güç tatmin edici, sade ve basit hem de etkilidir. Düzenli uygulama etkileri sağlatır size. Her gün 10 dakika civarı çalışma bunun için yeterlidir. Sadece bir gün değil düzenli uygulamak şarttır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'da daha az zaman ve daha az emek ile dönüşümde bu alan kabul görmüştür. Günde birkaç dakika ile nasıl oluyor da başarı sağlıyor diyorsunuz. Subliminal yöntem eleştirel zihin getirir. Psikolojik ilkelerin uygulanmasına da bağlıdır. Yani hem bilinç hem de bilinçaltı tek yönteme indirilir. Psikanalitik babası Freud bilinçaltına gizlenmiş güçler açıklanamaz çünkü onlar beyin tarafından sansürlenmiştir der. Sert güvenlik görevlisi gibi olan beyin bilinçaltından kaçmaya çalışan tüm bilgileri engeller. Zihin buna tepki verir çünkü tüm şartlanmaların esiridir. Buna aile, kültür, çevre, okul, toplum, din gibi yerlerden alır ve tabu koyar ve bilinç de burada sizi zorlar. Diğer tüm şeyler de bilinçaltında gizli kalır. Bazen kafaya kazınmış fikirler değişir, bazen de şartlara uyum sağlarsınız yani zorlarsınız. İşte bu boşluk bunu sağlar, bilinç ve bilinçaltı arasında yer alır. Bilinçaltı gece içini döker ve rüyalarda ifade bulur. Burada rüyalar anlam için önemlidir. Orada bilinç engelini aşma yollarını bulursun ve bilinç konuşmasına karşı güçlü olunmalı ve fark edilmelidir. Gelişimini kimseyle karşılaştırma ve kimseye de özenme. Tavşan ya da kaplumbağa olmak herkeste farklıdır. Bu senin doğanda yoksa mizacını zorlama. Hız ve yavaşlık kişilere göredir. Doğana uygun olanı seç ve bırak. Bilinmeyene doğru gidiyordun diye bağıran tarafına iyi bak ve zihnini rahatlat. Kabul edilen ilkeler bilinçaltına yerleşir ve bilinç yolları artık zorlamaz. İçsel dürüstlük ile o da kolay aşılır. Bu sana farkındalık katar, içindeki derinlik uyarılır. Bilinçli ve bilinçsiz hallerin ayrılır. Tüm gün boyunca zaten bunları alırız. Resim, kelime, ses, görüntü, gürültü hepsi bilince gider. Sadece bilinçaltına sokmaz ve bunlar sizi bir yöne zorlar ve papağan gibi aynı şeyler gelir ve bir yöne zorlanma başlar. Moda ve reklamlar buna örnektir. Bunlar kontrol edilemezler. Reklamda ortam, resim, müzik iyidir ve dramatik şeyler de katılır ve hipnoz gibi büyülü hale gelirsiniz. Bilinçte bir boşluk oluşur. Zamanda kısa olduğu için hemen depomuza inerler. Uzun süreli olsalardı duyguyu tekrar ele almak için zaman olurdu. Üzerimize boşalan bunlar eleştiri ve ayırt etme bilincimizi köreltir. Bilinci savunmak için aynı anda 5 duyuyu kullanmak zordur. Algılama ve farkındalık sistemi sınırlıdır. Bu yüzden zihin bilgiyi kabul eder ancak bilgi yağmurunda sınıflandırmaya sahibiz ve bu da iyi taraftır. Mesela şu kısa deneyi yapın. Şimdi rahat otur ve sadece tüm seslere odaklan. Şimdi de çevrede olan her şeyi soldan sağa doğru tek tek sırala. Şimdi ne oldu? Sesler gitti ve görseller geldi. Yani aynı anda 5 duyu aktif olamıyor ve çok zordur. İşte subliminal yöntem bunları olumluya çevirir ve bilinç engelini açar. İç dünyadaki uyumsuzlukla mücadele etmek esastır. Bilinç ve bilinçaltı için uyanmak, fark etmek, onları temizlemek için uyumluluk zorunludur. Bilgilere tepki vermek için gereklidir. Çünkü yanlış bilgiler kişiyi engelliyor hep. Önce huzursuz olursunuz çünkü iç çatışma başlar. Bu iyiye işarettir çünkü zihin kalıpları sorgulanır artık. Duygusal tepkiler de ortaya çıkmaya başlar. Bunları fark eden olursun. Subliminal yöntem bir şeyin gelmesini beklemez ve yeni şeylerin dirilişini sağlar ve olumsuz bilinçaltı hasarlarını iyileştirir. Amerika Birleşik Devletleri de bir dergi gündeme oldu.
Kendini çirkin bulan bir kadın intihar ediyordu. Kadın çok güzel ve sadece anne ve ablası onu çirkin kabul ettikleri için ve hep ona söyledikleri için o da kendini çirkin kabul ediyor ve intihara gidiyor. Onu kurtaran adam ise onu duygusal körlüğüne inandırdı ve intihardan vazgeçti. O kadın dünya güzellerinden. İşte bu zihinsel kirliliği ortaya koyuyor. Zihin kendi doğrularından şaşıyor ve köreliyor. Bununla farkındalıkla mücadele gerekir. Her gün ve her kişi böyle şeyleri yaşamaktadır. İnsanları etkileyen faktörler böyle doğuyor ve tespit edip giderilmesi de kolay olmuyor. Her yerden kirli bilgiler akıyor çünkü. Çoğunlukla şartlanma ile oluyor ve insanlar kirli şeylerle bombardıman ediliyor ve zihin de körleniyor. Bilinci hep rahatlatacaksınız ki bilinç de uyanacak ve aktif ve pasif konumları kendi bilecek. Kendi isteğiyle kavrama yapacak. Bilinçaltı, bilinç korumasında işkence edilen bir ata benzer. İlk olarak bu özgürlüğü tadacak. İlk olarak bırak kaçsın, biraz homurdansın ve sakinleşecek çünkü bu onun ilk evresidir. Bilinçaltının özgürleşme adımıdır ve subliminal gücün ilk yansımasıdır. Sonra daha uysal ve daha iyi olacak. Sert çevreler ve katı düşünceler buna tepki verebilir. Bu yüzden bu değişime başlarken uysal süreçten başlamalısın değişime. Bilinç sana düşman değildir, sadece hayatı programlarken onu dost edin. Çünkü o da hep bildiği gibi gördü öncede. Zor durumlarda bilinçaltı koruması rolünü üstlenir ve çünkü başka yol bilmez. Durumda panik olmadığını ona göstereceksin, onu sakinleştireceksin. Subliminal yol ile bilinç çalışır. Zıtmış gibi çalışmayı durdurup ve değişikliklere uyum sağlar. Bilinç arzu ve istekler konusunda size yardım etmesi için yeniden programlanmaya ihtiyaç duyar. Bu içsel gerginlik onun ve hayatın zorluğu olarak adlandırılır. Bu yüzden unutmayın ki bunlar bilinçli zihinden gelir. Fiziksel ya da psikolojik şartlar birincil etkilidir ve ne yapacağını bilmez o. Depresyon, çaresizlik, güvensizlik gibi durumlara hemen kapılırsın. Çünkü bilinç bilmiyor. Çünkü bunlar hep tekrar eder ve esir alır. Hep bildiklere bağlı kalırsın ve seni tatmin etmeyen şeylere bile bağlı kalırsın ve çoğu zaman şanssızım dersin. Bazen de bir hayvan hayatına bile özenirsin. Burada durum olağanüstü değildir, zihnin sınırlarının sorumluluğu taşır ve bu yüzden hep sansürleme görevi üstlenir. Siz de bilinçli ya da bilinçsiz bu görevi ona verirsiniz. Onun kölesi gibi hissedersiniz hep. Ancak subliminal yöntem ile onun efendisi olursun. Onu uyarırsın. Onu kontrol eder ve o da senin en iyi varlığın olur. Zaten bu da subliminal yöntem amacıdır. Kararlar nasıl olursa olsun artık size dayanır. Maalesef ki bu kirlilikte kararlar olumsuz bilinçaltı tarafından hareket ettirilir ve bu yüzden kişi hep başarısızlıklar yaşar. Subliminal güç sizin gerçek hayatla yüzleşmenizi sağlar. Sizi yüzleştirir ve daha iyi dersler çıkartırır size. Bunları fark edersin subliminal yöntemi kullanarak. Yeniden programlama yöntemini kullanırsın ve bilinç daha uyanık olur. Temelin daha sağlam olur. Tüm bunlar seni daha da güçlendirir. Zihnini zıtlıklar yapıyor diye de düşünmezsin artık. Acı her zaman vardır. Duygu ve düşüncelerin açık olursa daha da bilinçli gelişirsin ve mutlu zamanların için hep geriye bakmazsın. Zorluklarla beraber keyifleri de görürsün ve hatırlarsın. İşte bu bilinç ve bilinçaltı bir olduğunda, sen onun efendisi olduğunda ve kirli düşüncelerden, sınırlardan arındığında olur. Subliminal yöntem sana bunu sağlar. Ancak doğru kullanmak şartıyla. Zihin zehirleri oyununu oynamazsın. Tüm olumsuzlukları oluşturan karanlık tarafındır. Bu size şu an egemen olan durumdur ve yine sizi korumak için yapar çünkü öyle aldı hep görevi. Bu durumu dereceli olarak azaltarak subliminal yöntemle karşı atağa geçeceksin. Mesela kötü şeye karşı aksini söyleyerek olumlu ifade kullanarak olumsuz fikirleri adım adım ortadan kaldıracaksın. Ben başarılı değilim düşüncesine karşı ben tüm insanlar gibi değerliyim, ben de başarabilirim diye tekrar edersin. Ben de şunu başardım dersen onu atlatamayabilirsin çünkü. Böylece bunun doğru olduğuna inandırırsan kendini bu olumsuzlukları çiğner, zihninde etki başlatır. Şanssızlığın beynin bilincinde olmadığından dolayıdır hep. Sen de tüm haklara sahipsin. Bilinçaltındaki akli boşluklardan kurtulmak size kalmıştır. Subliminal güç bilinçaltındaki derinliklerde gizlenmiş olumsuzlukları ortaya çıkarır ve onları olumlu duruma çevirir. Başarı için plana sadık kalmak gerekir öncelikle. Doğal olarak düşünmek, konuşmak ve hareket etmek gerekir. Karmaşık sözler ve düşünceler hep iyidir diye söylenir. Halbuki bunlar aklı çeler ve zihin kirliliği yapar.
Bunlardan kaçın. Sade, öz ve basit olsun. Adım adım git gerekirse. Doğal ve kendin ol. Kendin oluştur. Bilinç dirençli ve katı ise hep tepki verir. Kararlı olmak ve tarafsız olmak genelde güçtür. Endişe etme ve bırakma. Zihin plan yapar ama sabırla bekle ve zaman ve birkaç günde alabilir. Sadık kalırsan hayallerin gerçek olduğuna şaşıracaksın. Yeter ki vazgeçme, bilinmeyen güç seni hep yapmaya itecek ve zamanla tüm şüphelerin de gidecek. Bu da senin ikinci zamanındır. Buna geldiğinde sana verilmiş olan ikinci zamanın başlamıştır, bunu bil. Çünkü o kadar çok incitilmişsin, o kadar çok olumsuz şey görmüş ya da duymuşsun ki tüm bunlar normaldir. Herkes de kendi ritmine sahiptir. Bu kadar karma arasında böyle olması, geri durması normaldir. Bunların farkına varırsan daha da uyanık olursun ve hayatın değişir. Pasif kalmak hiç çözüm değildir. Bunun sonunda daha fazla olumlu düşünceye sahip olursun ve para, sağlık, güven, başarı hepsi size açılır. Aksini düşünüyorsan hala düşüncelerinde köklü değişim şarttır. Subliminal güçle dürtülerinin bilincinde olacaksın ve artık başkalarına ihtiyacın kalmayacak. Çünkü bilinçaltı zaten senin için açığa çıkacak o zaman. Subliminal güç sizde olduğunda zaten her şeyin sizde olduğunu, içinizde olduğunu bileceksiniz ve günah keçisi seçmeyeceksin. Zihinsel dürtüler sizinle olacak ve daha da güç katacak size. Bilinç sınırından çıkacaksın. Subliminal güç ile hem iç dünyadaki sınırlamaları serbest bırakacak hem de dış dünyanın etkilerini temizleyeceksin. Ayrıcalıklı insan olacaksın. Her gün 10 dakika kadar subliminal yöntem yapmak size bunu sağlayacak. Diğer kişisel gelişim yöntemlerinin çok üstündedir. Çünkü hem esnek hem basit hem de size bağlıdır. Bilince de zarar vermeden bilinç uyanıklığı azaltır ve bilinçaltına girmenize izin verir. Bilinçaltı sizi içine alır ve onu kullanma fırsatını size verir. Bilinçaltı da sizin yolunuza yönelir ve size rehberlik eder. Yolları, mantıkları size gösterir. Gelişme için karanlık tarafınla yüzleşmen gerekir. Başarısız olan dünya görüşündür ve evrensel ile uyuşmadığının kanıtıdır. Ayna sistemi hep vardır. Düşündüğün ve olduğun gibi ayna sistemi size hep sizin gibi olanakları gösterir, aynı olanakları çeker. İyi ise iyi, güzel ise güzeli, kötü ise kötü olanakları gösterir. Sana seni gösterir ayna sistemi. İyi ya da kötü olanlar kişiden kişiye göre değişir. Bunlar ayna görüntüsüdür. İyi ya da kötü özneldir ve onun deneyimidir, ancak kötülük için neden değildir bu. Tüm düşünce, sözler ve eylemler esas niyetle orantılı sonuçlara sahiptir. Yani dürtü olumlu ise faydalı sonuca yol açar. Aksi ise, yani olumsuz ise, buna göre de olumsuz etki döner. Bunlar evrensel esaslarla çelişir ve geri döner ve tüm subliminal gücün faydaları geri döner. Subliminal gücün kapsamı ölçülemez ve bir sınırı da yoktur. İş adamı, ünlüler, reklamcılar, iletişimciler bu gücü çok kullanırlar. Bu güç elbette ki kötüye de kullanılabilir. Bu defa da evrensel sistem ondan hesabını sorar ve ondan çıkartır. Hem kişisel mutluluk hem de ortak mutluluk için kullanılmalıdır. Yaş, eğitim, kültür ne olursa olsun subliminal güçle herkese iyilik için kullanılabilir ve subliminal güç ayrım yapmaz. Her kişisel ihtiyaç için kullanılabilir. Subliminal güç sizin kendi maddi ve zihinsel ilerlemede bilinçaltınızdaki güce ulaşmanız konusunda yardımcı olur ve üzerinize gelen bilinçli ya da bilinçsiz tüm kötü niyetli titreşimlere karşı sizi korur. Zararlı titreşim, düşünce ve konuşma, davranış onlara göre şekillenir. Tüm beyinlerden yayılan istemli ya da istemsiz zararlı fikirler yayılır, etki eder ve her yerde gezinirler. Telepati de bununla ilgilidir. Bilinçaltı, senin kurduğun yeni şartlarda ayırt eder ve koruma görevi yapar. Şu an ise bilinçaltı her şeyi alır, ayırt etmez, her şeyin geçmesine izin verir, savunmaz, çünkü şu anki sistemi öyle işler. Sen onu yeniden kurarsan eğer, o da ona göre süzgeç yapar. Subliminal güç istenmeyen etkiler karşısında uyanır ve savunur ve düşünceler ile zarar vermeye çalışan tüm girişimlere karşı zihin engelleriniz onları engeller ve size gönderilen kötü düşünceleri ve hareketleri de dışarı atar. Tüm zihinsel parazitler yayılarak herkese dağılır ve herkes bunun olumsuz yaratıcısı olabiliyor ve bu zararlı enerjiyi meydana getiriyor. Başarının şartlarından birisi de gizliliktir. Gücün tarafsızlığına dikkat etmelidir ve konsantrasyon da önemlidir. Zihinsel sapmayı konuşmaların etkileri ve eylemler neden olur. Hayatınızdaki başarı için subliminal yöntem sırrını kimseye vermemelisin. Yoksa senin yoğunluğun dağılır.
Onlar iyi niyetli olsalar bile konsantrasyon artıran güç savaşı başlar ve enerjiniz çok harcanır. O sizin güç ve enerjinizi ele geçirir istemese bile. Subliminal gücü kullanın, sadece yönteminizi söylemeyin, çünkü telepatik olan insanlar düşünme kabiliyetine sahip olabilirler ve bunu sizden almak için zihninize şiddet uygulayabilirler. Telepatik insanları siz bilemezsiniz ve dediğiniz şeyi sizden almak için düşünceleri harekete geçer. Ve başarı için ilk adımlarda huzursuz olursan ara ver, tekrar dene ve zihin de kuvvetlenecektir. Güçlendikçe hem bilinç hem de bilinçaltı artık tüm parazit düşünceleri ayıracaktır. Eğer bu subliminal gücü kullanmaya başladıktan sonra bunu yansıtmaman ve konuşmaman tavsiye ediliyor. Çünkü telepatik düşünceler bunu senden emiyor. Başkalarına yardım için bu yaptığını söylememen gerekir ve ona bu yöntemi öğrenebileceğini söylemen yeterlidir. Ona kendini ve kendi yöntemlerini anlatmaman daha iyidir, çünkü telepatik düşünceler seni emirler. O kişiyi bu yönteme yönlendirmen yeterlidir. Ne olursa olsun kendi yöntemlerini kimseye vermemelisin. Ayrıca hem enerjiler harekete geçer ve enerji kirliliği de olur. Enerjiler de uyarlanır. Kullanım yolu kişiye özeldir çünkü. Tarafsız kalın ve kişi yöntemini kendi bulsun. Tavsiye veren kişi hep emilir. Zihinler ondan emer. Keşif kişilere bırakılır. 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'de yapılan deneyler subliminal gücün bilimsel gerçekliğini oluşturur. Benzer düşüncelerle görünmez dalga şekillerine dönüştürülür. Düşünceler görülemez ama etkileri kaydedilir. Onlar gözle görülmüyor diye inkar edilebilir anlamına gelmez. Gözle görülmek var olmanın kanıtı değildir. Görülmeyen parçalar alt düzeyde vardır ve fizikselin bileşenleridir. Amerika Birleşik Devletleri kentinde bir sinemada seyirciler subliminal gücün etkilerini gösteren tarihteki ilk geniş bilimsel testtir. Katılımcılara onlar bilmeden subliminal güç açısından dikkat çeken bir deney yapıldı. Entelektüeller bunları yıllardır fark etmiş ve yazıyorlardı, ancak kanıtları yoktu. Freud rüyaları bilinçaltından bastırılanların gün yüzüne çıkması diye söylemişti. 1950'li yıllarda Kaliforniya'da yapılan deney tüm algıları filtreleyen baskı sürecinin psikolojik varlığını açığa çıkarmıştır. Bunlar görsel subliminal gücün keşfidir. Bir de işitsel subliminal güç vardır. Sinemadaki deney kaynağına dönecek olursak oradaki resimler seyircilere gösterilir ama tam algılanamayan resimlerdir. Seyircilerin gördüğü resim tam olarak anlaşılmıyordu ve resimde acıktığında patlamış mısır ye ve susarsan Coca-Cola iç yazıyordu. Orada Coca-Cola %60 ve mısır ise %20 satışı arttı. Sonraki deneylerde de benzer şeyler çıktı. Böylece subliminal gücün kitlesel kullanımına ışık tuttu ve kanıtladı. Bu görünmez güçtü. Akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç eyaletinde bunun kullanımı yasaklandı. Fransa'da ise bu daha sert şekilde düzenlendi. 1980'de başkanlık seçimi esnasında tanıtımcılar kendi başkanlarına oy verilmesi için televizyonlarda subliminal gücü kullanmalarından dolayı her yerde suçlandılar. Görsel subliminal gücün etkisi kanıtlanmıştır. Ancak diğer araştırmacılar işitilemez şeyin hareketlerini ve beynin üzerindeki etkisini incelemek için çalışıyordu. 1980'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da mağazalarda belirli olanlarda hırsızlığı azaltmak için bu yöntem kullanıldı. Müzik içine arka planda gizlenen mesaj "Dürüst olun ve hırsızlığın cezası vardır" mesajı yerleştirildi. Orada hırsızlık %40 azaldı. Doktor dişçi kliniklerde uygulandı ve odalarda muayene ve cerrahi operasyonlarda hastanın anksiyetesini azaltmıştır ve bu durumda kanıtlandı. Sigara bırakma, kilo verme, depresyon, alkol bağımlılığı azaltma, güven kazanma, rahatlama gibi durumlarda da bu işitsel gücün etkisi kanıtlanmıştır. Müzikler içine yerleştirilen mesajların etkisi kanıtlanmıştır. Bu da işitsel subliminal güçtür. İşlemi yöneten mekanizma basittir. Beklenmedik durumlar tarafından baskılanan uyarılara sahip bilinçli zihin engelleriyle karşılaşılır ve bilinçaltı zapt eder ve düşünceler, konuşmalar ve eylemler biz fark etmeden etkiler. Bunlar bilinç ve bilinçaltını zapt eder. Fikirlere sizin şartlanmanızı kurtarmaz, diğer fikirler ile yer değişimi sağlar. Bilinçaltına taşınan fikirler zihinsel zehirlerle yer değiştireceklerinin belirlenmesini kapsar. Yani zihinsel zehirli fikirlerle onların karşıtı olan yeni fikirlerin değişimini kapsar. Sonucunda sizi daha güçlü hale getirecek bilinçaltı kişiliğinizin temellerini programlar. Güçlü titreşimin alt katmanları tarafından beslenen düşünce, konuşma ve eylemleriniz kendinden emin olan bir adamın adımları olur. Bugüne kadar olan rutinleri kırar.
Bu güce açılmayı kabul edenler isteklerine yaklaşabilirler. Bunlar zehirli zihinler için zarar iken bilinçaltını yeniden ele almak isteyenlerin tarafından ise faydadır. Onun faydalarından almak için önce ona inanmak ve bağlı olmak önemlidir. Aksi halde bilinçaltı programı zordur ve zihin tarafından yavaşlatılır. Bu gücü öğrenirken psikolojik direnci görecek ve öğreneceksiniz. Bunu kökünden halletmek önemlidir. Yoksa zehirli güç devam eder. İlk başta inanç olmasa bile uygulamalarda devam edilirse %80 inanç oluşacaktır. Temel psikoloji yasası fikrin etkili olması için o konuda doğruluktan en az %60 emin olmak şarttır der. Bu yüzden inanma konusunda %60 ve üzeri iseniz bu gücün kullanım konusunda faydalanacaksınız. Burada ikna olmanız gerekir, yoksa asla körü körüne bağlılık değildir. O zaman subliminal güce açık olursunuz. Bilinçaltına girişi engelleyen zihinsel duvarda mikroskobik olsa bile bunu okurken bile o küçük deliği oluşturursunuz. Orada bilinçaltına giden bir yer açarsınız. Olumsuz olanlar dönmeye başlar. Karanlık tarafınıza karşı mücadeledir bu. Sizde olan her olumlu değişim her adın o karanlık tarafın yok oluşu demektir. Bu subliminal gücü kabul etmek bile karanlık tarafa karşı savaştır aslında. İlk adımlarda sizi vazgeçirmek için karanlık taraf mücadele verecektir, ancak sonrasında ise vazgeçecektir. Bilinçaltına giden yol açılırsa bunu alır ve kabul eder. Siz adım atarken zihin sizi baskı altına alıyorsa sizi ikna etmeye çalışıyordur. Vazgeçmenizi istiyordur. Bu durumlarda şu uygulamayı yapabilirsin. Burada zihinsel sınırlamaları test etmek için şu uygulamayı yapın. Şüpheniz doğal mı yoksa karanlık tarafınızdan mı geliyor? Bu test size bunu gösterir. Bir yere sakince otur ve gözlerini kapat, derin derin nefes al ver, böylece bilinç uyanıklığı azalır. Kendi içine sor ve akışa bırakarak o an bekle ve ne cevaplar geleceğini gör ve mutlaka cevaplar alacaksın. Gelen cevapları analiz et. Şüpheciyim ama bekliyorum gibi cevaplar geliyorsa alıştırmalarını değiştirerek, belki de kendine de uyarlayarak devam et. Ancak karanlık karşı geliyor ve ket vuruyor gibi cevaplar alırsanız da bu defa da bu konuları araştırmaya ve okumaya devam edin. Zihinsel suskunluğunu yenebiliyorsanız başlamanız daha kolay olur ve temel engel yani zihin engeli yenilmiş olur ve zihin size engel olmuyorsa otomatik bilinçaltı programlama başlar. Subliminal uygulamalar düzenli uygulanırsa hem daha kolay hem de daha hızlı olur. 24 saat diliminde 10 dakika civarı her gün uygulamak yeterlidir bunun için. İşleriniz sağlamlaşacak, evriminiz hızlanacak, zararlı dış etkiler artık sizi yıkamayacak, içinize girmeyecek, isteklerinizin olması ile sıraya girecektir. Kişisel titreşiminiz de güçlenecektir. Subliminal fikirler olumsuzlukları dönüştürecek ve size de aydınlanma yeteneği verecektir. Bu yöntem etkili ve yanılmaz yöntemdir. Çünkü başarılardan elde edilen doğrulamadır bu. Bu yöntemde neden başarısız olduğunun sebepleri vardır. Motivasyon eksikliği, zayıf irade, çaba duygusu ve cesaret yoksunluk, gerçekten istememek ve konsantrasyon kaybı temel sebeplerdir. Yine her gün 10 dakika civarı bu yöntemi uygulamak için vakit ayırmamaktır. Özdürüstlük, kendini olduğu gibi kabul etmek, kişiliği inkar etmemek, motivasyon, düzenli ve sıklıkla kullanım, hedeflerini düzenlemek ve nereye gideceğini bilmek bu yöntemi başarıya hazırlar. Sadelik başarıyı hızlandırır. Bu nedenle yöntemi sade bir şekilde uygulamak da önemlidir. Kişi sade ve kısa seanslarla bunu başarır. Sade yöntem diye şüpheye düşmeyin, sadece uygulayın. Zihin bilinçaltı sade şeylerde daha kolay dönüşür. Bu yöntemin felsefesini bilmeniz gerekir ve burada bu yöntemi buraya kadar detaylı görmüş oldunuz. Kendi zihinsel sınırlamalarınızı yukarıdaki uygulama ile görmüş oldunuz. Dış koşullar için olumlu bir çevre iyi olur. İç koşullar için ilerlemeniz için aklın zihinsel yapısını bilin. Ortamda gürültü gibi parazitler olmamalı ve rahatsız edilmemelisiniz. Seanslarınızdan önce ve sonra başka bir uygulama yapmayın ki zihin berrak olsun. Zihinsel bir baskıyla yapmayın ki zihin rahat olsun. Haftada 1,2 defa ek uygulama ekleyiniz. Hafif bir mideyle uygulama yapın ki ağırlık çökmesin. Uyku öncesi ya da sabah zaman dilimleri uygulama için gayet iyidir. Gece yaparsanız daha güzel olur çünkü diğer insanların zihinsel salgıları azalmış olur. Uyku öncesi de verimlidir çünkü bilinç susar ve bilinçaltı devam eder. İlerlemeleri bir deftere not edin. Hem motivasyon kaynağı olur hem de ilerlemedeki gelişmeleri size gösterir. Bu uygulamadan alacağınız keyfi de düşünün.
Uygulama yapmak için istekli olun. Uygulama öncesi isteksizlik ya da yorgunluk varsa erteleyin, motivasyonu gözden geçirip ve tekrar dürtü kazanmaya çalışın. Yapmak için bilinçten kaynaklanan engelleri bulun ve motivasyon olduğunda ya da araştırma okuma yaptıktan sonra 48 saate kadar yapmalısınız, yoksa çabanız kaybolur. Kişilerce görsel ve işitsel şeylere dayandırılır. Bu mekanizma ile yeni bir sen ve yeni bir hayat kurabileceksiniz. Müzik kullanımı. Burada mesajlar arka plan sesi olarak kullanılır. Yumuşak, sakin ve sözlü olmayan müzik seçilir ve bilinçten gelecek olan parazitler içindir. Sadelik önemlidir. Müzik arkasında sade, kısa, öz ve anlamlı ifadeler kullanılır. Somut dil olur. Net düşünce ve gerçeklik kelimelerle kurulur. Tüm ifadeler doğrulanmalıdır, yani olumlu ifadelerdir ve bu ifadeler enerjik ve aktif ifade edilmelidir. İfadede temel olumlu duygular da önemlidir. Bunlar neşe, sevinç gibi. Görselleştirme, hayal gücünü canlandırma ile yapılır. Hayal gücünü canlandıran ifadeler kullanarak hayal gücünü devreye sokarsın. Vurgulayarak ve yavaş yavaş söylenir ifadeler. Yol gösterici uygulamaya koyulabilir olmalı ve uzun ifadeler kullanılmamalıdır. İfadeler tekrarlanmalıdır. Az ifade, çok tekrar önemlidir çünkü etkisi daha kolay ve daha çoktur. Eğlenceli ifadeler de olması önemlidir. Öncelikle zihin ve beden rahatlaması gelir. İkinci adımda zihin eşiğini düşürme gelir. Son adımda ise bilinçaltı fikirlerinin serbest bırakılması ya da bilinçaltı fikirlerinin kontrolör tarafından isteyerek hareket ettirme evresidir. Öncelikle ilk evre için temeller uygulanır. Abdominal solunum ile başlanır. Rahat oturulur ya da uzanılır, 5 dakika kadar solunuma odaklanılır. Solunum bilinci olmalıdır burada. Sonra bedenin de gevşemesi gerekir. Ayak parmaklarından başa kadar tüm organlar tek tek görselleştirilerek yukarıya doğru çıkılır ve beden de gevşemiş olur. Önce ayak parmakları, ayaklar, bilekler, alt bacak, dizler, üst bacaklar, kalçalar, bel, karın, göğüs, boyun, omuz, sırt, kollar, yüz, çene, gözler, ağız, burun, başın arkası, başın üstü ve alında bitirilir. Bu şekilde tüm bölgeler zihinde canlandırılır ve gevşemiş olur. Birinci adımın sonunda zaten ikinci evrede başlamış olacaktır. Bu rahatlama ile beraber zihin eşiği de düşmeye başlayacaktır ve nefes alıp verirken zihin sakin, zihnin akışta, zihnim duru ve temiz gibi ifadeler kullanılarak zihin de komutlanır. Son adımda ise aynı şekilde nefes alıp verirken bilinçaltı fikirlerimi serbest bırakıyorum, bilinçaltı fikirlerim serbest, bilinçaltı fikirlerim benim için ortaya çıkıyor, bilinçaltı gücüm benimle, bilinçaltı fikirlerim oluşur gibi ifadeler kullanılarak orası da komutlanır ve ortaya çıkan fikirler takip edilir. Bu şekilde 5 dakika kadar beklenir ve onlar gözlemlenir ve sonrasında onlar not edilir. İlk evre uygulanır. Gözler kapalı, rahat bir şekilde oturulur ya da uzanılır, akabinde abdominal solunum yapılır. Bedendeki tüm kısımlar sırayla görselleştirilerek gevşetilir. Sonuna doğru ise beden ve zihnim rahat, birkaç defa söyleyerek bu evre bitirilir. Hiç ara vermeden ve gözler kapalı iken ikinci evre başlar. Nefes alıp verirken bilinç eşiğini düşürmek için hazırım, bilincim bilinçaltımdaki fikirlerin aşılanmasına ya da serbest bırakılmasına izin veriyor şeklinde birkaç defa tekrar edilir. Aynı şekilde ara vermeden bu evreye geçilir. Bu üçüncü evre ise amaçlara göre iki şekilde olur. Birincisi yaklaşık bir hafta sonra kendiliğinden ortaya çıkar. İkinci kısım ise hemen uygulanır. Bu evrede solunum yaparken tekrarla bana lazım olan tüm fikirler bilinçaltımdan kendiliğinden ortaya çıkacaktır denir. Nefes alıp verirken bu tekrarlanır. Ve yine devamında nefes alıp verirken nefes aldım, açtım de ve nefes ver. Bilinçaltım bana gizlenmiş yetenek ve fikirleri göndermesine izin ver, hepsi gelsin telkini nefesle beraber tekrar edilir. İzin verirken onlar kendi yollarını takip etsin, sen serbest bırak. Bunlar zihinsel durumu çok etkili olarak değiştirecektir. Burada ikinci yol ise fikirler bilinçaltına istemli olarak yerleştirilir. Buraya kadar diğer iki yöntem aynı şekilde uygulanır ve ara vermeden şuna devam edilir. Solunum yaparken bilinçaltıma fikri yerleştireceğim tekrar edin. Ve nefes alıp verirken yapın ve akabinde nefes aldım, bilinçaltım benim bu fikrimi aldı ve bunu derken de o fikri görselleştir ve kendini o işi yapmış olarak canlandır ve hiç sansürleme, akışa bırak. Kendini o an görselleştirmiş olarak hayal et ve daralt, bitir. His ve fikirleri de not et. Bu kısmı tekrar özetleyelim. Birinci kısımda beden ve zihin rahatlaması 5 dakika yeterlidir. İkinci kısımda da 5 dakika yeterlidir.
Üçüncü kısımda fikirlerin kendiliğinden ortaya çıkması kısmı da 5 dakika yeterlidir. Bu kısımda nefes alıp verirken bilincim açık, fikirlerim kendiliğinden ortaya çıkıyor, gizlenmiş yeteneklerim ortaya çıkacak tekrarı yapılır. Bunlar gelsin, kabul edin ve bırakın çıksınlar, hiç yargılamayın ve sansürlemeyin ve gözleri açın. O fikirleri her gün not edin. Siz de çok şaşıracaksınız çıkanlara. Üçüncü kısmın ikinci yönteminde ise, yani fikrin istekli olarak hareketi ve yerleştirilmesi ise, bir ve ikinci kısım yapılır, ara vermeden devam edin. Akabinde solunum yaparken 5'e kadar sayacağım ve bilincim açık olduğundan dolayı bilinçaltımdaki fikri serbestçe yerleştireceğim ve bilinçaltım yeni fikirlere açılmıştır denir ve tekrar edilir. 2 defa solunum yapılır ve nefes aldım, bilinçaltım şu fikrimi aldı denir, 2 defa yapılır. Ve o anda o fikri görselleştirilerek olmuş hali hayal edilir. Gözler açılır ve bitirilir. Bu subliminal yöntemin 2 farklı uygulanışıdır. Bu uygulamanın daha ileri seviye gelişip uygulanabilmesi için şunları yapmanız daha iyi olur. Konsantrasyon gücünü geliştirmelisiniz. Bunun için de ara ara bir nesne ya da fotoğraf seçin ve ona odaklanın. Rahat oturun ve 20 tane solunum yapın, aynı şekilde vücut organlarını sırayla görselleştir ve rahatla. O seçtiğin nesneye odaklan ve tüm ayrıntılarını fark et, bunu zihinsel boyutta yap. Günlük hayatta odaklanma için ise bunu gözler açık yap. Bunu bir hafta devam et. Diğer tavsiye ise kendine memnuniyet planı geliştir. Bu yöntemi uygulamaya nereden başlanmalı peki? İş, aşk, para, ilişki, hangileri önce yapılmalı? Bunun tespiti için de otur ve uzan, aynı yöntemle beden ve zihin rahatlar ve 5'e kadar sayacağım ve huzur içinde ve rahatlamış olacağım, tekrar et. Şimdi nefes alıp verirken zihnim rahatlıyor ve zihnim tamamen rahatladı komutunu 2 defa tekrar et. Gözler yine kapalı iken bilinç eşiğini düşürmeye hazırım komutunu nefesle beraber yap. Nefes alıp verirken bilinç uyanıklık eşiğim düşüyor. Bilinçaltımdan ortaya çıkacak şeylere tamamen açığım komutunu tekrar et. Oradan ortaya çıkacak şeylere karşı açık kalın, onları alın ve sıralayın. Ona göre uygulayın. Günlük olarak subliminal yöntemi kullanırsanız etkileri muazzam olacaktır.